Bugün farklı türlerde dünyanın en iyi filmlerinin çekildiği bir Hollywood film stüdyosunu ziyaret edeceğimizi hayal edin. Ancak kendimizi bir film pavyonu yerine Wilbur, Nebraska'da bulacağız. Ve bugünkü filmimiz kanlı bir gerilim. Nebraska, denize kıyısı olmayan tek 3 eyalettir. Yani Nebraska'dan okyanusa, körfeze ya da koya ulaşmak için 3 eyaleti geçmeniz gerekir. Yoldan geçen sürücüler karanlık bir köy yolunda durmaktan hoşlanmazlar. Ancak patlak bir lastik, Michael'ı uzak ve karanlık bir otoyolda durmak zorunda bıraktı. Arabayı yolun kenarına çekti ve arabadan indi. Arabanın etrafında dolaşırken dikkatini çöp atmak için kullanılan türden büyük, siyah bir torba çekti. Ancak torbanın alışılmadık bir şekli vardı. Michael arabaya döndü. Torpido gözünden bir el feneri aldı ve torbayı aydınlattı. Yırtılmıştı. Etrafındaki zeminde bir leke vardı. İçinden bir şey sızmıştı ve deliklerden açık renkli bir şey titriyordu. Yaklaşan adam gördükleri karşısında dona kaldı. Çantanın içinden bir insan eli çıkmıştı. Acil servislere yapılan bir çağrı tüm kasabayı yerle bir etti. Birkaç dakika sonra müfettişler taşra otoyoluna vardılar ve bölgeyi iyice incelediler ve buldukları paketin içinde insan kalıntıları olduğunu teyit ettiler. Paket incelenmek üzere gönderilmiş ve arama ekipleri çevreyi taramaya devam etmişti. Bulunan kalıntıların kimliği kısa sürede tespit edildi. Kurbanın 24 yaşındaki Sidney Luff olduğu belirlendi. Sidney Iron Luff, 21 Ağustos 1993'te Broken Bow, Nebraska'da doğdu. Ailesi George ve Susie Luff ile birlikte Arcadia'da büyüdü. Sidney'in ailesi 2000 yılında Nila'ya taşındı ve o sırada Sidney 2. sınıfa gidiyordu. Annesi Susie özel eğitim öğretmeni, babası George ise okul müdürüydü. Sidney her zaman çok aktif bir çocuktu. Doğa sevgisiyle dolu, normal ve mutlu bir çocukluk geçirdi. Babasıyla birlikte her zaman balık tutmaya giderdi ve bunu çok severdi. Okul yıllarında Sidney basketbol ve golf oynamış, bu alanlarda iyi bir ilerleme kaydetmiş ancak omurga eğriliği olan skolyoz gelişmiş, en sevdiği hobilerin çoğundan vazgeçmek zorunda kalmış ve spor kariyerine bir çarpı işareti koymuştu. 2011 yılında liseden mezun olduktan sonra Sidney, ev geliştirme ürünleri konusunda uzmanlaşmış, yerel bir Menards mağazasında iş buldu. Sidney ayrı yaşıyor olsa da sık sık ailesinin evine dönüyordu. Ancak son zamanlarda Sidney depresyonla mücadele ediyordu ve aldığı ilaçların işleri daha da kötüleştirdiğini düşünüyordu. Susie, kızı için çok endişeliydi ve ona yeni bir doktor önerdi. Ona çeşitli ilaçlar reçete etti. Sidney, annesiyle yaptığı telefon konuşmalarında içsel durumunun nasıl normale döndüğünü anlatırken sesi oldukça iyimser geliyordu. Kasım 2017'de ruhsal durumu, antidepresan kullanmaya başladığı ve bazen esrar içmesine izin verdiği noktaya kadar kötüleşti. Ailesi ve arkadaşları ona mümkün olan her şekilde destek oluyordu. Ancak o sadece arkadaşlık değil, aynı zamanda sevgi de istiyordu. Genç ve modern olan Sidney, kadın cinsiyetine ilgi duyuyordu. Bu nedenle bazen sosyal medyada flört amacıyla başka kızlar arıyordu. Sidney, bir arkadaş bulmak için dünya çapında milyonlarca insanın birbirini bulmasına, aşık olmasına ve flört etmesine olanak tanıyan bir uygulama olan Tinder'ı kullandı. Kasım 2017'de Audrey adında bir kız buldu ve kız ona cevap verdi. Yazışmaya başladılar. Kızlar, kumar, yürüyüş ve lezzetli yemekler gibi birçok ortak ilgi alanı buldular. Zaten 100 mesajdan sonra buluşmaya karar vermişlerdi. 14 Kasım'da Sidney, Audrey'in Wilbur'daki evine gitti. İlk buluşmaları o kadar iyi geçti ki Sidney çok mutlu olmuştu. Birbirlerinden hoşlandılar ve Audrey'in evinde tekrar buluşmaya karar verdiler. 15 Kasım'da Sidney mağazadaki vardiyasında çalıştı ve eve gitti. Kendini temizledi, saçını şekillendirdi ve makyajını yaptı. Dışarı çıkmadan önce bir fotoğraf çekti ve Tinder'da "Randevum için hazırım" başlığıyla paylaştı. Fotoğraftan sonra dışarı çıkmak için bir mesaj aldı ve Audrey onu arabada bekliyordu. Kızlar arabayla gittiler. Ertesi gün Sidney işe gitmedi. Her ne kadar yeni tanıdığı sayesinde son birkaç gündür keyfi yerinde olsa da iş arkadaşları Sidney'in işe gelmediğini, bunun çok ilginç olduğunu, çünkü onun sorumluluk sahibi Sidney'e hiç benzemediğini söylediklerinde ailesi endişelendi. Susie, kızının anksiyete ve derin depresyondan muzdarip olduğunu anlattı. Kaybolmasından sadece birkaç gün önce Sidney,
kötüleşen ruh sağlığını ailesiyle konuşmuş, ailesi de ona antidepresan alması için tekrar doktora görünmesini tavsiye etmişti. Bu Sidney'in ailesinin onu son görüşüydü. Kızların ebeveynleri Sidney'in dairesine gittiler ve Sidney'in en sevdiği kedisi Mimsy'yi aç ve susuz bırakmış olmasına çok şaşırdılar. Bu hiç de şefkatli bir ev sahibesine yakışmayan bir davranıştı. Ebeveynler Sidney'in kedisini ne kadar çok sevdiğini ve onu asla uzun süre yalnız bırakmadığını biliyorlardı. Endişelenmişler ve Sidney'in kayıp olduğunu polise bildirmişlerdi. Dairenin kendisi kilitliydi. Polis, Sidney'in evini kontrol ettiğinde olağan dışı bir şey görmedi. Ama aile kararlıydı, bir şeyler yanlıştı ve polis endişelerini ciddiye aldı. 16 Kasım 2017'de 1.80 boyundaki sarışın kızın kayıp olduğu resmi olarak bildirildi. Beyaz Kolombiya marka bir ceket ve krem rengi bir gömlek giyiyordu. Kaybolmadan önceki olaylar hakkında ifade verirken ailesi polise, çarşamba sabahı Snapchat'te arkadaşına salı gecesi internette tanıştığı bir kadınla randevuya gittiğini ve çarşamba gecesi onunla tekrar buluşmayı planladığını söylediğini anlattı. Sidney'in Lincoln'un kuzeydoğusunda bıraktığı arabası bulundu. Polis memurları görüşmeler yaptıklarını ve Sidney'e ya da izine ulaşabilecek herhangi bir ipucu aradıklarını söylediler. Sidney'in ailesi, cep telefonunun bir kuleyle iletişim kurduğunu gösteren son bilgilerin bulunduğu Lincoln'un 40 mil güneybatısında kaçırılmış olabileceğini söyleyen el ilanları dağıttı. El ilanında ayrıca banka hesabında herhangi bir hareketlilik olmadığı ve kaybolduğu gece cep telefonunun kapalı olduğu belirtilmişti. İlanlarda genç kadının eşkali ve birkaç dövme gibi ayırt edici özellikleri de yer alıyordu. Kolunda "Bir gün her şey harika olacak" yazan bir dövme, dirseğinin altında bir yin yang işareti ve bileğinde "inan" kelimesi bulunuyordu. Sidney Luff'un nerede olduğuna dair bilgisi olan herkesin telefonla polise başvurması istendi. Sidney'in bulunması için üzerinde kızın resminin bulunduğu otoyol reklam panoları da dahil olmak üzere büyük bir çağrı başlatıldı. Suzy, kızının gittiği randevudan sonra Sidney'in başına bir şey geldiğini iddia etmekte ısrar etti. Bu iddiasını kanıtlamak için Sidney'in Snapchat'te paylaştığı bir gönderinin ekran görüntüsünü aldı ve fotoğrafının altına "Randevuma hazır mısın?" yazdı. Sidney'in arkadaşları Tinder üzerinden tanıştığı Audrey adlı bir kadınla randevuya gittiğini doğruladı. Arama sırasında polis, Sidney'in telefon kayıtlarını ve çalıştığı mağazanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi ve konuşmak istedikleri kişiyi hemen tespit etti. Sidney'in telefonu en son Wilbur mahallesinde, muhtemelen Audrey'in evinden çok da uzak olmayan bir baz istasyonunda çalmış, ancak polis bu kişinin kim olduğuna dair hiçbir fikre sahip değildi. Yetkililer Sidney'i canlı gören son kişi olan Audrey adlı bir kadını aramaya başladılar. Ancak kimse onu nasıl bulacağını bilmiyordu. Çünkü kimse onun kim olduğunu ya da gerçek adının bu olup olmadığını bilmiyordu. Polisin imdadına Sidney'in arkadaşı Brooklyn yetişti ve Audrey'i Tinder aracılığıyla kendisi bulmaya karar verdi. Uygulamayı indirdi, Audrey'i buldu ve onun telefon numarasını aldı. Polis bu sayede artık Audrey'in gerçek adını öğrenmişti. 26 yaşındaki Bailey Boswell olduğu ortaya çıktı. Bailey'in dairesinin Sidney'in telefonunun en son görüldüğü baz istasyonuna yakın olduğu ortaya çıkmıştı. Bailey'in bu daireyi ortağı 52 yaşındaki Aubrey Trail ile paylaştığı da öğrenildi. Aubrey, kendine Vampir Baba adını verdiği bir tarikat lideriydi. Kurallarına uymaları için kadınlara haftada $200 ödüyordu. Kurallar yeterince tuhaftı ama Aubrey'e inanan kadınlar vardı. Sidney'in kaybolduğu sırada Aubrey ve Bailey'in mahkeme tarafından dolandırıcılık suçundan $400.000 üzerinde ödeme yapmalarına karar verilmişti. Ayrıca ikisinin de çok sayıda kabahati vardı. Ancak çift kaçmayı başarmıştı. 19 Kasım 2017'de polis, arama izni aldıktan sonra Bailey ve Aubrey'in evini aradı. Dairede yapılan incelemede bazı duvarların çamaşır suyu ile ovulduğu görülmüş. Bu durum 2 gün önce klorlu maddelerin keskin kokusunu fark eden bir komşu tarafından da teyit edilmişti. Polis aktif bir şekilde şüphelileri aramaya başladı. Şüpheliler kaçarken Facebook'ta Sidney'in kaybolmasıyla ilgileri olmadığını ve Sidney'in sağ salim dönmesini umduklarını belirten videolar yayınladılar. Bailey, Sidney ile 2 kez buluştuğunu ancak onu bir arkadaşının evine bıraktığını,
ve bir daha ondan haber alamadığını iddia etti. Polisin çiftin izini sürmesinin birkaç gün sürdüğünü ama sonunda onları Branson, Missouri'de bir otelde bulduklarını söyledi. Bailey Boswell ve Aubrey Trail gözaltına alındı. Sidney'in kayıp olduğu bildirildikten birkaç hafta sonra telefon kayıtlarını ve Bailey'in konum kayıtlarını dikkatle inceleyen polis, Sidney'in kalıntılarını buldu. Sidney parçalara ayrılmış, vücudu 14 parçaya bölünmüştü ve polis vücut parçalarının 13'ünü Clay County'deki hendeklerde siyah plastik çöp torbaları içinde buldu. Kalbi de dahil olmak üzere bazı organları kayıptı. Toplam 16 olay yerinde Sidney'in kalıntıları ya da kişisel eşyaları bulundu. Arabasının anahtarları, ehliyeti, telefon kılıfı otoyol boyunca bulundu. Tüm güzergahlar iki failin hareketleriyle eşleşti. Adli tıp bulunan 13 vücut parçası üzerinde otopsi yaptı. Sidney'in bileklerinde sıyrıklar, kafasında bir şişlik, kulak memesinde yırtık, sırtında sıyrıklar ve çürükler vardı. Vücudunda Sidney'in yaşam mücadelesi verdiğini gösteren yaralar vardı. Bu yürek parçalayıcı keşif sadece Sidney Luff'un ailesini ve arkadaşlarını değil, tüm Nebraska'yı şok etti. 11 Aralık 2017'de Luff ailesi, Sidney için kızın yaşamı boyunca gittiği Lutheran Kilisesi'nde özel bir cenaze töreni düzenledi. Bailey ve Aubrey, birinci derece cinayet, insan kalıntılarının uygunsuz şekilde imha edilmesi ve ağır bir suç işlemek için komplo kurmakla suçlandı. Bailey her üç suçlamayı da reddetti. Aubrey de cinayet ve komplo suçlarını kabul etmemiş, ancak insan kalıntılarının uygunsuz şekilde imha edilmesi suçunu kabul etmişti. Aubrey tutuklandıktan sonra polisle ilk konuştuğunda onlara Bailey ile birlikte dahil oldukları tarikattan bahsetti, büyücülükten bahsetti ve onlara uçabilen bir vampir olduğunu söyledi. Aubrey kendisini bu tarikatın lideri ve bir vampir olarak tanıttı ve tarikatta güç elde etmek için başka bir kadını öldürmek zorunda olan cadılar olduğunu söyledi. Böylece ilk mahkeme duruşmalarından birinde Sidney Luff'u öldürdüğünü ancak bunu tamamen kazara yaptığını itiraf etti. Diğer iki kadınla olan samimi fantezisini gerçekleştirmesi için ona $5.000 ödediğini söyledi. Sidney bunu kabul etmiş ancak bu yakınlaşma sırasında kazara onu bir iple boğarak öldürmüştü. Ayrıca dini inançlarına uygun bir ritüel olduğu için cesedi parçalara ayırarak attığını da itiraf etmişti. Ruhunu kutsal bir yerde tanrılara teslim etmek için tüm kanını akıtması ve daha hızlı reenkarne olmasına yardımcı olmak için vücut parçalarını yerleştirmesi gerekiyordu. Ancak bu versiyonun yanlış olduğu ortaya çıktı. Sağlanan 14 Kasım tarihli güvenlik kamerası görüntülerinde Bailey ve Aubrey'in Sidney'in yaşadığı yerden çok da uzak olmayan Lincoln'de bir otele giriş yaptıkları görüldü. Ardından 15 Kasım'da bir ev tadilatı mağazasını ziyaret ederler ve burada demir testeresi, klorlu çamaşır suyu, katlanır testere, sabit bir bıçak ve Sidney'in kalıntıları için kullanılan poşetler gibi korkunç bir dizi alet satın aldıkları görüldü. 15 Kasım günü öğleden sonra saat 12.01'de bir güvenlik kamerası Sidney'in mesai saatleri içinde Menards mağazasında Aubrey ile yollarının kesiştiğini kaydetmişti. Ancak kızın o sırada Aubrey'in kim olduğu ya da kaderin ona nasıl zalimce bir oyun oynayacağı hakkında hiçbir fikri yoktu. 11 Haziran 2018 tarihinde Sidney Luff'un öldürülmesi ve cesedinin uygunsuz şekilde gömülmesiyle ilgili ilk duruşma yapıldı. Ayrı duruşmalar yapılmasına karar verildi. Ancak suçlama her ikisi için de temelde aynıydı. Savcılık Sidney'in boğularak öldürüldüğünü ve suçun dikkatlice planlanmış, önceden tasarlanmış bir saldırı olduğunu savundu. Aubrey ve Bailey, samimi oyunlar için genç kadınları toplamakla ilgilenen bir grubun elebaşları olarak ilan edildi. Bu nedenle Bailey, kadınları bulmak için Tinder'ı kullanmıştı. Duruşmada jüri, Aubrey ve Bailey ile farklı zamanlarda ilişki yaşadıklarını ve tanışıklıklarının Tinder'da başladığını söyleyen diğer 3 kadının ifadesini dinledi. Hepsi de Bailey ile ilişkiye girmiş ve Bailey ve Aubrey ile samimi eylemlere katılmışlardı. Kadınlardan biri tanıştıktan sonra onlarla seyahat bile ettiğini söyledi. Aubrey'in kendisine haftalık $200 harçlık verdiğini ve tarikatine katılmaya davet ettiğini söyledi. Tarikat üyelerini cadı olarak adlandırmış ve onlara katılmak için işkence yapması ve birini öldürmesi gerektiğini söylemişti.
ve Bailey'in cadı kraliçe olarak adlandırıldığını ifade etmişti. Başka bir kadın, Bailey'nin parmak kırmaktan ve cesetleri parçalama arzusundan ayrıntılı olarak bahsettiğini ifade etmişti. İşkence hakkında konuşmayı severdi. İfade veren 3 kadın da hem Bailey'in hem de Aubrey'in işkence ve suçla ilgili tüm konuşmalara dahil olduğunu açıkça belirtmişti. Modern dünyamızda hala şeytan çıkarma dehşetine inanan ve geri kalanımızı da inandırmaya çalışan insanların olması oldukça garip. Soruşturma ve elde edilen kanıtlardan bahseden savcılık, 15 Kasım 2017'deki trajik akşamda yaşananların resmini yeniden oluşturdu. Sidney birkaç gündür tanıdığı bir kadınla buluşmaya hazırlanıyordu. Tinder'dan mesajlaştılar ve Bailey, Sidney'i evinden aldı. Bailey'in arabasıyla gezintiye çıktılar. Bir süre sonra araba Bailey'in evinde durdu ve Sidney daireye çekildi. İçeri girer girmez Bailey ve Aubrey, Sidney'in üzerine çullanmış ve onu oturma odasının zemininde bir uzatma kablosuyla boğmuşlardı. Daha sonra daire Bailey ve Aubrey tarafından tamamen temizlendi. Savcılığın iddiasına göre bu kısımda önceden planlanmıştı. Daha sonra Sidney'i parçalara ayırmışlar ve kalıntılarını ertesi gün 16 Kasım'da Clay County'ye atmışlardır. Mahkeme 16 Kasım günü garaja girer girmez klor kokusu aldığını ve eve girdiğinde kokunun yoğunlaştığını ifade eden ev sahibi Jennifer Cole'u dinledi. Adli tabibin ifadesine göre Sidney'in ölümü bir cinayet olarak değerlendirildi ve ölüm nedeni boğulma olarak belirlendi. Toksikoloji raporları Sidney'in vücudunda antidepresan bulunduğunu göstermişti. Savcılar her iki suçlu için de idam cezası talep etmişti ve cezanın adaletsiz olması halinde dava yeniden görülecekti. Ancak Aubrey bir kez daha okült olaylara karıştığını reddetti ve sadece kalıntıları uygunsuz bir şekilde gömdüğü için suçunu kabul etti. Aubrey'nin duruşmasının bir noktasında Bailey'nin Sidney'in ölümüyle hiçbir ilgisi olmadığını haykırdı. Sonra da jiletle boğazını 3 kez kesti. Hayatta kaldı ve tamamen iyileşene kadar gözaltında tutuldu. Bundan sonra birkaç hafta boyunca mahkemeye katılmadı. Mahkeme salonuna bir sonraki girişi savunma aşamasında ve sadece ifade vermesi planlandığında oldu. Mahkemeye getirildiğinde sırıtarak hakime "iyi olacağım" dedi. Bir sanığın kendi duruşmasında tanıklık etmesi alışılmadık bir durumdur. Genellikle savunma avukatları sanığa ifade vermemesini tavsiye eder. Çünkü bu durum çapraz sorgulamada daha fazla soruna yol açabilir. Ancak Aubrey'in davasında bu durum olağan dışı değildi. Çünkü tutuklandıktan sonra polisle pek çok etkileşimi olmuştu. Polise olayların kendi versiyonunu anlatmıştı ve duruşmada hikayesini değiştirmek istedi. Bu nedenle mahkemenin olayların yeni versiyonunu duyması gerekiyordu. Duruşmanın geri kalanına katılmamaya karar verdi ve sadece son duruşmada savunmasında ifade verirken korkunç yara izleri açıkça görülebilecek bir şekilde geri döndü. Aubrey Trail kürsüye çıktı ve Sidney Luf'un ölümüyle ilgili olarak daha önce yetkililere ve kendi hukuk ekibine yalan söylediğini itiraf ederek avukatlarını şok etti. Verdiği ifadenin yeni bir versiyonunda Sidney ile Mart 2017'de tanıştıklarını ve paraya ihtiyacı olduğu için yasa dışı faaliyetlerine katılması için ona ödeme yaptığını itiraf etti. Görüşmeye devam etmediklerini ancak Kasım 2017'de Bailey'nin ilişkiyi yeniden canlandırmak istediğini ve Sidney ile tekrar temasa geçtiğini söyledi. Sidney'in paraya ihtiyacı vardı ve Aubrey bu yüzden 15 Kasım günü Minards'ta olduğunu söyledi. Antika çetesinin bir parçası olması için ona $5.000 teklif etti. Üçü o gecenin ilerleyen saatlerinde yakınlaşmaya başladılar ve Sidney oyunlarında kullandıkları uzatma kablosu yüzünden kazara boğularak öldü. Aubrey, Sidney'in nöbet falan geçirip geçirmediğini bilmiyorum ama o anda nefes almayı bıraktı, dedi. Mahkemeye Sidney'in cesedinin parçalanmasında herhangi bir ritüelin söz konusu olmadığını ve cadılar, vampirler ve kanamicilerle ilgili tüm konuşmaların doğru olmadığını söyledi. Cesedi arabaya koyamadığı için onu parçaladığını itiraf etti. Paniğe kapıldığını ve 16 Kasım sabahı şafak sökerken cesedi Clay County'deki bir tarlaya attığını söyledi. Ölüm kazara olduysa neden yardım istemediği sorulduğunda kimsenin ona inanmayacağını söyledi. Aubrey, Sidney'in cesedini attığını kabul etti ama oyun oynarken uzatma kablosu kullandıkları için kazara öldüğünü iddia etti. Bailey, duruşmasında hiçbir şeyi itiraf etmedi.
aslında avukatları onun da Aubrey tarafından mağdur edildiğini savundu. Avukatı mahkemeye Aubrey ile tanıştığında savunmasız genç bir kadın olduğunu söyledi. O sırada yalnız yaşıyordu ve Missouri'de garson olarak çalışıyordu. Savunma, Bailey'in Sidney'in ölümüyle ya da ceset parçalarının bulunmasıyla hiçbir ilgisi olmadığını iddia etti. Ancak bunun da yanlış olduğu ortaya çıktı. Bailey'nin Tinder hesabına erişmek için kullandığı cep telefonu, Sidney'in ceset parçalarının bulunduğu yerin yakınında kullanılmıştı ve polisin Sidney'in tüm kalıntılarını bulabilmesi, telefon ve konum kayıtlarının ayrıntılı bir analizi sayesinde mümkün oldu. Mahkeme ayrıca Sidney ile irtibata geçen ve onunla buluşmayı ayarlayan kişinin Bailey olduğunu da öğrendi. Bailey, 15 Kasım akşamı Sidney'in dubleksini ona almaya giden kişiydi. Savcılık mahkemeye Bailey'in zulüm eylemlerini tartışmaktan tatmin olduğunu ve Aubrey ile işkence hakkında konuşmaktan zevk aldığını söyledi. Duruşmada planlı bir suç işlendiğini kanıtlayan deliller sunuldu. Sidney'in öldürüldüğü gün Aubrey ve Bailey bir mağazada birlikteydiler ve Home Depot'tan demir testeresi, makas ve maket bıçağı gibi aletler almışlardı. O gün öğlen saatlerinde Bailey, Sidney'e gününün nasıl geçtiğini soran bir mesaj göndermişti. Telefon kayıtları ve güvenlik kamerası görüntüleri Bailey'in Tinder'da bu mesajı gönderdiğinde Aubrey ile birlikte Minards'ın otoparkında olduğunu ve Sidney'in Minards'ta çalışmasına rağmen Bailey'nin orada olduğundan habersiz olduğunu göstermekteydi. Birkaç saat sonra Bailey, Sidney'e Tinder üzerinden bir mesaj daha göndererek dairesinde olduğunu ve onu yakında almaya hazır olduğunu bildirmişti. Telefon kayıtları Sidney'in sandığı gibi buluşmak yerine Bailey ve Aubrey'nin yaşadığı daireye gittiklerini göstermektedir. Bailey'nin avukatı Todd Lancaster, delillerin Bailey'in Sidney'in cesedine atmak için çamaşır suyu ve çöp poşeti satın almaktan suçlu olduğunu gösterdiğini ve bu nedenle insan kalıntılarının uygunsuz şekilde atılmasına yardım ve yataklık etmekle suçlanabileceğini savundu. 8 Kasım 2021'de Bailey Boswell ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Sidney'in ailesi 3 yıldır adalet arıyordu. Sidney'leri için yas tutuyor ve özlem duyuyorlardı ve onları rahatlatacak bir karar bekliyorlardı. 11 Temmuz 2019'da jürinin Aubrey Trail'i 1. derece cinayet işlemek için kasıtlı komplo kurmaktan ve insan kalıntılarını uygunsuz şekilde gömmekten suçlu bulması 3 saatten az sürdü. 3 yargıçtan oluşan heyet suçunu soğukkanlı ve hesaplı olarak nitelendirdi. İdam edilip edilmeyeceğini belirlemek için yapılan duruşmanın ikinci aşamasında savcılar sözlerini tutarak Aubrey Trail için ölüm cezası verilmesini sağladılar. Böylece 9 Haziran 2021'de Aubrey Trail zehirli iğneyle idam edildi. Bu tarz videoların devamı ve beni desteklemek için düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz.